أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد مدد صلاة مدد يسر إن شاء الله قدر سافرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يتصدق بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد مثل أحد. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kul bir parça ekmekle de olsa sadaka verdiğinde o sadaka Allah katında Uhud dağı büyüklüğüne oluncaya kadar büyür. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that when a servant gives a charity, even if it's just a piece of bread, it grows in the sight of Allah Almighty until it becomes as large as Mount Uhud. Yani ufak büyük sadaka Allah indinde makbul olur. O sadakasız olmasın insan. In other words, even a small charity is accepted by Allah, and one should never be without giving charity. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وأن صلة الرحم تزيد في العمر وأن صناعة المعروف تقي مصارع السوء وأن قول لا إله إلا الله تسعة سنة Sadaka Rabbin gazabını söndürür. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that giving charity extinguishes Allah Almighty's wrath and anger. Yani açık da olur ama gizli daha makbuldür. Allah gazabını söndürür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. While giving charity openly is fine, doing it in secret is more favorable, and it extinguishes Allah Almighty's wrath, according to our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Gizli sadaka. Allah'la akrabayla görüşmek onlara o ömrü uzatır. Moreover, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that maintaining family ties, visiting and caring for relatives extends one's life. İnsanın ömrünü uzatır. Ailesiyle, kardeşleriyle, amcalarıyla, akrabalarıyla görüşmek bu ömrü uzatır. Keeping in touch with family, siblings, uncles and other relatives prolongs a person's life. İyilik yapmak kötülük kapılarını kapatır. Doing good deeds closes the doors of evil. Yani insanlara iyilik yaparsan kötü kapılar kapanır, sana zarar gelmez. If you are good to others, bad paths are blocked and no harm will come to you. La ilahe illallah demek sahibinin en küçüğü üzüntüsünü bela olmak üzere üzüntü belasını olmak üzere 99 bela kapısını kapatır. Saying La ilaha illallah protects a person from 99 types of afflictions, the least of which is a sorrow. Yani o kadar kapıları bela kapılarını kapatır. En küçüğü üzüntü. Saying La ilaha illallah closes the doors to so many troubles, starting with sadness. Hüzün, insanların sıkıntısı olduğu vakit La ilahe illallah desin ki o sıkıntılar gitsin inşallah. Whenever people are distressed, they should therefore recite La ilaha illallah to find relief, inshallah. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil mal hakkan siva zeka. Sana buyuruyor ki bir malda zekattan başka ödenmesi gereken başka haklar da bulunmaktadır. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that wealth has other obligations beyond just paying zakat. Yani bir malda zekattan başka da hani borç varsa, başka şeyler varsa, onun başkasının malını almışsa o hakları da ödemek lazım. Aside from zakat, if a person has debts or has wrongfully taken someone else's property, those dues must also be settled. Zekat değildir o maldaki hak. Başka şey varsa ona da ödenmesi lazım. The obligations on wealth are not limited to zakat. Any other outstanding rights must be fulfilled. Zekattan başka değil. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kişinin ailesi, malı, kendi nefsi, çocuğu ve komşusuyla olan fitnesini bunların sebebiyle işlediği günahlara kıldığı namaz, yani bu insan mal olur, kendi nefsi olur, çocuğundan komşusuyla olan sıkıntılar olur. Onları namaz, kıldığı namaz, tuttuğu orucu, verdiği sadakası ve iyiliği emredip kötülükten men etmesi kefaret olur. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says that a person's trials involving their family, their wealth, their self, children, and neighbors, and the sins committed as a result of these are expiated by the prayers they perform. So trials involving or tests involving a person's self, yourself, your family, neighbors, they are expiated by that person's prayers, fasting, and charity, and by enjoining good and forbidding evil. Bunların yaptığı şeylerin bilerek bilmeyerek yaptıklarını bu namaz, oruç, sadaka ve iyilik yapmak ondan kefaret olur. Onlar affolur Allah'ın izniyle. So sins committed intentionally or unintentionally because of tests that are concerning yourself, your children, your property, your neighbors, your family, they are forgiven through your prayer, your fasting, charity, and the good deeds you perform, inshallah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال وتخشى من ذي العرش إقلاله أنفق يا بلال وتخشى من ذي العرش إقلاله. صدق رسول الله. Peygamber sana buyuruyor ki Hazreti Bilal'e Habeşi'ye söylüyor. Yani onun vasıtasıyla hepimize söylüyor. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says the following to Bilal al-Habashi and through him to all of us. Ey Bilal, infakta bulun, yani ver ve arş sahibinden Allah'tan, arş sahibi Allah'tır. Yani yoksulluk konusunda bir endişen olmasın. O Bilal, give in charity and do not fear that the Lord of the throne will let you fall into poverty. Yani verip de param kalmayacak diye korkma diyor Bilal Hazretlerine. Ver, Allah Azze ve Celle eksiltmez sen. Sadakadan eksilmez mal. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, thus tells Bilal and to us all to not worry about running out of money, saying, give for the sake of Allah Almighty, and Allah Almighty will not reduce your wealth. Charity does not diminish one's wealth. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki infak et ve infak ettiğini sayma. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, give in charity and do not keep count of what you give. Sonra bunu şey olarak hanıma söyler, Hazreti Esma, Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'ya söyler, yani ey hanım infak et, ettiğini sayma diyor. Yani verdiğini sayma, sonra Allah sana karşı nimetlerini sayar. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says this to our sacred mother, Asma, the daughter of Sayyidina Abu Bakr. And our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says to her, O lady, give in charity and do not keep count. Otherwise, Allah Almighty will also keep count of His blessings upon you. Ben bu kadar yaptım, bu kadar şey yaptım, onu sayma diyor. Ver, Allah sana saymadan verir gene. So you shouldn't calculate how much good you've done or how much you've given. Just give. Just the goodness, and Allah Almighty will provide for you without measure. Malını hep içinde biriktirip saklama. Yani parayı saklama, ondan infak et diyor. Ver. Sonra Allah sana senin ihtiyacından fazla olan nimetini keser. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, continues to say, do not hoard your wealth and do not hide your wealth in your hand.
Otherwise, Allah Almighty will withhold His blessings that exceed your basic needs. Yani sen saklarsın, o vermezsin. Onu da Allah Azze ve Celle sana yetecek kadar sana verir, fazla vermez. Verince daha fazla verir. So if you hoard your wealth and if you refuse to give, then Allah Almighty will only provide you with the bare minimum. But if you are generous, then Allah Almighty will increase your provision. قال الرسول صلى الله عليه وسلم باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka bıraktı acele ediniz, erken veriniz diyor. Zira bela sadakanın önüne geçmez. Zira bela sadakanın önüne geçmez. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, hasten to give charity, or more precisely, give charity early, for calamities cannot overcome your charity. Geçemez. Hani bu sabah diyoruz her defa evden çıkmadan bir kutu yapıp da sadakayı koyun, günlük sadaka koyun. O işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği şey, nasihat ettiği şey, insanlara nasihat olarak verdiği şey. Sabah herkes evinde sadakayı vermeden çıkmasın. And just as we always say, keep a box and put your daily charity in it before leaving the house every morning. This is exactly what our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, advised people to do. Ben çıkıp veriyorum işte haftada 3-5 bin lira veriyorum, yapıyorum. Yok her gün yapacaksın. Erken diyor. Bakir ol, erken demek istiyor. So no one should leave their home in the morning without first giving charity. And you shouldn't make excuses like, I give a few thousand dirhams every week when I'm out, and I give it on a weekly basis. You must do it every day. You must give charity every day. And as it is specified in this hadith, you should give sadaqah early. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تداركوا الغموم والهموم بالصدقات يكشف الله تعالى ضركم وينصركم على عدوكم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki üzüntülerinizi ve kederlerinizi sadaka ile gideriniz. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, remove your sorrow and grief with charity. Üzüntü keder varsa sadaka gider. Böylece Yüce Allah size zarar verecek şeyde basiretli kılar ve düşmanlarınıza karşı yardım eder. If you give charity, Allah Almighty will grant you the insight to avoid harm, and Allah Almighty will aid you against your enemies. Yani onun için sadakam çok mühimdir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يأتي بها لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد ما يقبلها. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadaka veriniz. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki kişi elinde sadakasıyla dolaşacak ve sadaka vermek istediği kişi eğer dün gelseydin kabul ederdim. Ancak şimdi ona ihtiyacım kalmadı diyecek ve kişi sadakayı verecek hiç kimse bulamayacak. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, give in charity, for a time will come when a person will roam around with their charity, and the intended recipient will say, I would have accepted if you had come yesterday, but I no longer need your charity, leaving the giver unable to find anyone to accept his charity. Yani böyle bir zaman gelir de o zaman da verecek sadaka o sevabı kazanacak kalmaz. Herkesin ihtiyacı olmaz. There will come a time when you won't be able to earn reward of giving charity because no one will be in need of it anymore. Onun için hemen varsa verin sadakalarını. Therefore, our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, advises us to give our charity immediately while we still can. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman işte gelecek yani şimdi daha Peygamberimiz buyurduğu zaman Mehdi aleyhisselam zamanında o kadar her şey bütün defineler altın olacak. Kimse ne zekat verecek adam bulacak
That prophesied time will come, and as the Prophet, peace and blessings be upon him, stated, during the time of Mahdi al-Islam, wealth and treasures will be so abundant that no one will be able to find anyone to accept their zakat or charity. Sadaka alacak adam olacak. İstemiyor mu diyecek insan. Var, ne yapayım? People will refuse your charity, saying, I already have enough. What would I do with more? O Peygamber bu geleceği nübüvvet kelamındandır bu. O gelecek inşallah, yakındır inşallah. This is part of the prophetic foretelling of the future by our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Those days will come, inshallah, and they are near. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإن صدقة فكاككم من النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadaka veriniz, şüphesiz ki sadaka cehennemden kurtuluşunuza sebep olur. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, give in charity, for indeed charity will be the means of your salvation from hellfire. Hem cennete nail olursunuz hem cehennemden kurtulmuş olursunuz. By giving charity, you will both attain paradise and be saved from hellfire. Sadaka verirsin. قال رسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا على بتمرة فإن تسد من الجاع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hurma da olsa sadaka veriniz. Our beloved Prophet, peace and blessings be upon him, says, give charity, even if it is just a single date. Yani ne verirseniz sadakadır, ekmektir, hurmadır, sudur, hepsi sadaka. Whatever you give counts as charity, whether it's bread, a date, or water, it's all charity. Yani bir hurma bile veriniz. Çünkü o bir hurma aç için ihtiyacını giderir. Even a single date should be given, as it can satisfy the need of a hungry person. Aç olan insanın ihtiyacını getirir. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka günahları yok eder. Just as water extinguishes the fire, charity wipes away sins. Sadaka Resulullah bin Efendimiz. Ziyadına şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram ve ila ruh cemil enbiya ve mürselin kudama şerâi ma ila ruh ümmet arba ve ila ruh meşâikhna fi tarikatin nakşibendiyetin aliyye khasatan imam tarika ve tarika Hacı Bahaddi Muhammed ve Yusuf Khali Seyyid Abdülhalik Özvani Mevla Şeyh Şerafeddin Darsani ve Şeyh Faz Darsani ve Şeyh Muhammed Khani وسائر ساداتنا والصديقين ومن حضرت وجوالهم سيدنا قدر الفقاهة صفات رب جملة من الشر والراشد الله تعالى الفاتحة.